Kuruluş Osman dizisinin final sezonu tüm hızıyla devam ederken gerek hikaye ve gerekse de zaman olarak Orhan Bey döneminin ayak sesleri duyulmaya başladı. Biz de bu videomuzda sıkça sorulan Orhan Gazi'nin beylik döneminden kısaca bahsedelim. Osmanlı'nın kuruluş devrini aydınlatan nadir belgelerden biri olan Mekkece Vakfiyesi'ne dek Osman Bey'in ne zaman hayatını kaybettiği ve Orhan Bey'in tam olarak ne zaman hükümdar olduğu konusunda farklı tarihler ileri sürülmüştür. Zira kuruluş devri hakkındaki Osmanlı kaynakları Osman Bey veya onun oğlu Orhan Bey devrinde yazılmamıştı. Bu sebeple kaynaklarda yazan bilgiler de farklı tarihleri işaret etmekteydi. 1324 tarihli Mekkece Vakfiyesi ise Topkapı Sarayı arşivinde bulunmuş ve 1941 yılında Ordinarius Profesör Doktor İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından yayınlanmıştır. 1324 tarihli bu vakfiye ile Orhan Bey'in söz konusu tarihte kesin olarak hükümdar olduğu anlaşılmıştır. 1323 Eylül tarihli bir başka vakfiyeden Osman Bey'in bahse konu tarihte yaşadığı anlaşıldığına göre Osman Bey 1323 Eylül ile 1324 Mart tarihleri arasında vefat etmiş ve Orhan Bey de beyliğin başına geçmiştir. Orhan Bey daha babası sağken Osmanlı ordusunu idare etmeye başlamış ve beyliğin başına geçmeden Karaçepuş, Apsu, Karatekin ve Adronos yani Orhaneli gibi kaleleri fethetmiştir. Adına Tuğra çekilen ilk Osmanlı Beyi olan Orhan Gazi, devletin başına geçtikten sonra ise Osmanlı beylik birlikleri beylik sınırlarına sevk edilmiş, Konur-Alp Batı Karadeniz dolaylarına, Akçakoca İzmit dolaylarına, Abdurrahman Gazi ise Yalova dolaylarına akınlar yaparak Yalova, Akyazı, Mudurnu, Hazaryeri, Sabanca, Kandıra ve Samandıra fetihleri yapılmıştır. 1326 yılında ise Bursa kuşatması netice vermiş ve bu önemli şehir savaşsız bir şekilde teslim alınmış ve Orhan Gazi tarafından başkent yapılmıştır. İlk defa bir meydan savaşı olarak Bizans ve Osmanlı orduları 11 Haziran 1329'da Maltepe yani Palekonon Savaşı'na girişmişlerdir. Bu savaşta Bizans ordusu Orhan Bey idaresindeki Osmanlı ordusuna yenik düşerek bozguna uğramıştır. 2 Mart 1331 tarihinde ise İznik hiç direniş görünmeden fethedilmiştir. Yine Orhan Bey döneminde İzmit fethedilmiş ve 1345 yılında Karasioğulları Beyliği Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ayrıca yine Orhan Gazi döneminde Osmanlı birlikleri Orhan Bey'in büyük oğlu Süleyman Paşa'nın yönetiminde ilk defa Rumeli'ye geçerek burada önemli mevkileri kontrol altına almışlardır. Babası Osman Bey'den 16.000 km² olarak devraldığı beyliği 95.000 km² çıkaran Orhan Bey, yaya ve müsellem birlikleri olarak ilk düzenli Osmanlı ordusunu kurmuş ve yine devrinde ilk donanma çalışmaları başlamıştır. İlk kez vezir ataması bu dönemde yapılmış ve divan örgütü kurularak sancaklara kadı ve subaşı atamaları yapılmıştır. Yani özetle diyebiliriz ki Orhan Bey, Osmanlı Beyliğini yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde adeta bir devlete döndürmüştür. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.